Vücudunuzda yıllardır yanan bir ateş olduğunu düşünün. Ama bu ateş size ne acı veriyor ne ateşiniz yükseliyor. Ama aslında içten içe sizin damarlarınıza, vücudunuza, beyninize zarar veriyor. Nedir bu? Kronik inflamasyon dediğimiz durum. Bu inflamatuar hastalıklara osteoartrit yani eklem kireçlenmesini de örnek verebiliriz. Romatizmayı da örnek verebiliriz. Fibromiyaljiyi de, diyabeti de aslında birçok tablo bu inflamasyon zemininde vücutta ortaya çıkıyor. Ve bununla savaşan ilaçlara da yani anti-inflamatuarlar dediğimiz bazı ilaçlar da var. İşte halk arasında ağrı kesici olarak bilinen ilaçlar da aslında bu inflamasyonu yani vücudunuzdaki bu sessiz ilerleyen yangına bir kova su döküyor ve sizin 12 saat 24 saat o ağrıyı hissetmemenizi sağlıyor aslında. Yine antiinflamatuar olarak bildiğimiz bir molekül daha var. O da balık yağı yani omega 3'ler. İşte bugün bu balık yağları ve omega 3'lere dair şimdiye kadar belki ilk defa duyacağınız bazı bilgilerle sizlerle birlikteyim. Gelin videomuza geçelim. Şimdi aslında vücudumuza inflamasyon da gerekli. Yani elimize bir iğne battığında oranın kızarması, şişmesi, ağrıması bizim tehlikeye karşı hem haberdar olmamızı sağlıyor hem de vücudun oraya daha çok kan göndererek, bazı molekülleri daha fazla göndererek o yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Ancak bu kronik hale geldiğinde işte vücutta yavaş yavaş ve sessizce ilerler hale geldiğinde o zaman problem ortaya çıkıyor. İşte aslında benim eski omega 3 videomu da izlerseniz orada ne demiştim? Ağrı oluşturan yani inflamasyon yapan moleküller genelde omega 6 yağ asitlerinden sentezleniyor. Siz ayçiçek yağı, mısır yağı, trans yağlardan zengin beslendiğinizde vücudunuzda ağrı yapan, inflamasyon yapan moleküller sentezleniyor. Omega 3'lerden zengin beslendiğinizde ise tam tersi anti-inflamatuar yani bu inflamasyonla savaşan moleküller sentezleniyor. Ancak omega 6'lardan da omega 3'lerden de bu molekülleri sentezleyen enzim dediğimiz o işçiler ortak. Dolayısıyla siz vücudunuza ne kadar omega 6 verirseniz o işçiler o yağ asitlerini işlemekle uğraşıyor. Dolayısıyla omega 3'leri işlemeye ve anti-inflamatuar molekülleri sentezlemeye vakitleri kalmıyor. Günümüzde de zaten temel problem bu omega 6'ya aşırı şekilde maruz kalmamız. Benim eski omega 3 videomu da izlerseniz orada şunu söylüyorum. Günümüzde evet omega 3 almamızla ilgili de problemler var. Omega 3'ü nereden alıyoruz? İşte bitkisel bazı omega 3'ler de var. ALA dediğimiz cevizden vesaire aldığımız ama özellikle hayvansal kaynaktan aldığımız EPA kalp damar sağlığı için önemli olan yağ asidi formu ve DHA dediğimiz beyin göz sağlığı için görevli olan yağ asidi formu özellikle balık yağında veya kril yağında bulunuyor. Evet bunu almakla ilgili de problemimiz var. Ancak günümüzde asıl problem aşırı bir şekilde omega 6'ya maruz kalıyoruz. Eski çağlarda bu oran 1'e 1 iken 1'e 2 iken günümüzde 1'e 70'lere gelmiş durumda. Yani biz 1 birim omega 6 almamız gerekiyorken 70 birim omega 6 alıyoruz. Ancak omega 3 alımımızda ciddi bir problem var. Önceden haftada 2 kez balık yiyin cümlesini belki duymuşsunuzdur. Evet sen çok sağlıklı beslenen biri olursan, hayatında omega 6 maruziyeti az olursa, stressiz bir hayat yaşıyorsan belki haftada 2 kez balık yemek senin omega 3 ihtiyacını karşılaman için yeterli olabilir. Orada da işte kaliteli balığa ulaşmak vesaire ayrı bir problem. Ama sen alman gereken omega 6'nın 70 katına maruz kaldığın için bunu dengeleyebilmek için de dışarıdan omega 3 almamız zaruri. Bu omega 3'lerle ilgili geçmişteki paylaştığım videoda çok daha kapsamlı bir bilgi bulabilirsiniz. Şimdi bugün madalyonun farklı bir tarafına göz atacağız. Şimdi bu EPA ve DHA'yı aldık. Peki bunlar ne oluyor vücudumuzda? Yani bu anti-inflamatuar etkisini nasıl ortaya çıkarıyorlar? Siz EPA ve DHA'yı aldığınızda olay bitmiyor. EPA ve DHA da aslında vücudumuzda birçok farklı yolaktan geçerek en son bazı moleküller oluşturuyorlar. Rezolvin dediğimiz, maresin dediğimiz ve protektin dediğimiz bazı son moleküller vücudumuzda oluşursa eğer bu anti-inflamatuar etki ortaya çıkıyor. Ancak yapılan çalışmalarda her EPA ve DHA alanın vücudunda bu dönüşümün tam gerçekleşmediği gösterilmiş. Mesela ben 100 birim EPA ve DHA aldığımda belki 50 birim bu son ürünleri sentezleyebiliyorum. Ancak
daha kilolu, obez biri 100 birimden ancak 10 birim bu ürünlere dönüştürebiliyor. Veya yaşlandıkça bu dönüşümü sağlayan enzimlerin aktivitesi vücutta azalıyor. Veya bağırsak emiliminde sorun olanlarda, hücreye kadar bu EPA ve DHA'nın taşınmasında problem olanlarda bu dönüşüm tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Yani aldığımız EPA ve DHA aslında boşa gitmiş oluyor. Biz size önceden aktif vitamin kavramlarını farklı muhtelif videolarda anlattım. Mesela aktif B12 diyoruz. Ne demek aktif B12? Normalde siz siyanokobalamin formunda bir B12 aldığınızda o vücudunuzda bir sürü işlemden geçip metilkobalamine dönüşmesi gerekiyor ya. Ama biz ne yapıyoruz? Artık metilkobalamin formunda, yani direkt reaksiyonlara girebilen şekilde B12 alternatifleri de var. Veya siz folik asit aldığınızda o vücudunuzda bir sürü dönüşüp metil folata dönüştüğünde ancak reaksiyonlara girebiliyor. O nedenle klasik pasif form folik asit kullanmaktansa ne diyoruz? Metil folat kullandığında direkt olarak reaksiyonlara girebilir şekilde, yani aktif formda folik asit alabilirsin diyoruz ya. İşte omega 3'te de EPA ve DHA'nın bir tık ötesi, yani aktif formda direkt bu vücutta dönüşüme gerek kalmadan hızlı bir şekilde anti-inflamatuar etkiyi gösterecek ileri formlardan zenginleştirilmiş balık yağlarında biz artık görmeye başladık. İşte EPA ve DHA aslında vücudumuzda bir sonraki aşamada 18 HP, 17 HDHA ve 14 HDHA dediğimiz 3 moleküle dönüşüyor vücudumuzda. Bu dönüşümü ben vücuduma bırakmadan dışarıda direkt olarak bu 3 molekülün eklendiği, yani laboratuvar ortamında dönüşümün gerçekleştirilip bu 3 molekülü içeren balık yağları da artık dünyada ve ülkemizde yükselen bir trend haline gelmeye başladı ve yapılan çalışmalarda bu balık yağını kullandığınızda klasik balık yağı kullanımına göre 22 kat daha hızlı etki görülebildiği gösterilmiş. İşte bu 3 moleküle biz SPM diyoruz. Specialized Pro-Resolving Mediator'ın kısaltması SPM'ler. Gelecekte çok daha fazla konuşacağımız moleküller. Son dönemde mesela işte bu, evet, DHA beyin için faydalıdır diyoruz ama DHA'nın bu etkisini işte en son oluşturduğu rezolvin dediğimiz molekülle yaptığı gösterilmeye başlandı. İşte biz o rezolvini direkt üreten 14 HDHA'yı verdiğimizde rezolvin çok daha hızlı vücutta üretilebiliyor. Mesela yapılan çalışmalara bakacak olursak kronik ağrı şikayeti olanlarda bu SPM'leri verdiklerinde ağrı şiddetinde %40 azalma saptanmış. Aynı zamanda hayatı kısıtlayan faktörlerde de %65'lik bir iyileşme gösterilmiş. Aynı zamanda bu ağrının beyinde yarattığı anksiyete, depresyon gibi parametrelere de baktıklarında anksiyetede %55 azalma ve depresyon skorlarında %45'lik bir azalma yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Yine bir başka çalışmada osteoartrit hastalarında, yani dizde kireçlenme olan kişilerde bu SPM'den zengin balık yağı kullandıklarında ağrıda %44'lük bir azalma saptanmış. Yine periferik arter hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar direkt balık yağıyla ilişkili biliyorsunuz ve inflamasyonla ilişkili. Periferik arter hastalığı olan kişilerde yapılan bir çalışmada bunların vücudunda bu SPM'lerin ciddi anlamda daha düşük olduğu gösterilmiş ve biz bu SPM'leri verdiğimizde periferik arter hastalığında da klasik balık yağına göre çok daha fazla fayda gösterilmiş. Aynı zamanda obez ve kilolu hastalarda da bu EPA ve DHA dönüşümünün ciddi anlamda defekte uğradığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Yani siz kilolu ve obezseniz aldığınız EPA ve DHA, yani klasik balık yağları aslında tam anlamıyla etki edemiyor. Bir de bu medyatörlerin şöyle bir özelliği var. Normalde klasik antiinflamatuarlar veya diğer antiinflamatuar takviyeler evet inflamasyonu azaltıyor veya baskılıyor ama bunu şöyle düşünün: bir ormanda yangın çıkmış, evet onu söndürmüşüz ama ortamda küller kalmış ve o orman artık eski halinden eser kalmamış, her yer kül ve simsiyah. Ancak bu medyatörler de inflamasyonu baskılıyor ama şu şekilde yangını söndürdükten sonra ortamda ne kül kalıyor ne bir siyahlık kalıyor. Tekrar aslında orayı eski yeşil haline döndürüyor ve oradaki inflamasyonu, yani iltihabı da temizleyici etki gösterdikleri ilk defa Harvard Tıp Fakültesi'nde bir ekip tarafından yapılan çalışmalarda ortaya konuldu. İşte bu SPM'leri ilerleyen yıllarda çok daha fazla duyacağız. Şimdilik bu aşamada 18
sepe 17 HDHA ve 14 HDHA'yı stabil halde alabiliyoruz. Belki bir 10 yıl sonra asıl o en son oluşan molekül olan rezolvin, protektin ve maresin moleküllerini de biz takviye olarak belki 10 yıl sonra alabileceğiz. İşte rezolvin takviyesi alıyoruz diyeceğiz belki. Ama şimdilik yapabileceğimiz en son geldiğimiz nokta bu SPM'leri almak gibi görünüyor. Evet, bugün belki daha önce duymadığınız bir kavramdan bahsettik. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa kitaplarını okuyabilir ve beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.